Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin açıklanan sanayi üretimi yıllık bazda %11,4'lük artış kaydederken aylık bazda da %3,3'lük artış kaydetti. 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocağı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5, imalat sanayi endeksi %12,5 ve enerji, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de %4'lük artış kaydetti. Aylık bazda ara mallarındaki sınırlı artış görülürken ithalat hızındaki yavaşlama da devam ediyor. Sermaye malları arasında güçlü bir artış yaşanırken doğrudan yatırımların artıp artmayacağını da yakından takip ediyorum. 2021 yılında gayrimenkul dışında yabancıların doğrudan yatırımları oldukça azalmıştı. Parakende satışlarda ise aylık bazda %1,3, yıllık bazda ise %16,3'lük artış kaydedilmesi iç talebin hala yüksek olduğunu bizlere gösteriyor. Dün ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 31 Aralık ile 7 Ocak haftasında 143 milyon dolarlık hisse senedinden çıkış gerçekleştirirken 71,6 milyon dolarlık da tahvillerden çıkış yaptığını gördük. Özellikle yabancı takas oranlarının %40'a kadar düşmüş olduğu durumda tahvil, swap ve borsalardan yabancı çıkışı hızla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yayınladığı verilerde 7 Ocak tarihi itibariyle brüt rezervlerin bir önceki haftaya göre oranı ise 111,1 milyar dolardan 109,5 milyar dolara düşerken net rezervlerin ise 8,3 milyar dolardan 7,9 milyar dolara, swap yükümlülükleri dışarıda bırakıldığında ise ne yazık ki 56,4 milyar dolar açık verirken 56,9 milyar dolarlık açık verdiğimiz kayıtlara geçti. Döviz rezervindeki düşüş dikkatlerimden kaçmazken doların küresel bazda yükseldiği dönemlerde rezervleri bu kadar düşük tutması kurlar açısından negatif bir tablonun yaratacağını düşünüyorum. Ayrıca bankalardaki toplam mevduat Türk lirasında 1,8 trilyondan yaklaşık olarak 28 milyar Türk lirası artış kaydedildi. Döviz tevdiat hesaplarındaki düşüşte bu hafta vatandaşlar 1,55 milyar dolarlık satış yaparken kurumların 1,2 milyar sattığını gördük. Dün akşam konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik yaptığını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek hane ile gireceğini söylese de ben bunun pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü kur etkisi dolayısıyla enflasyonun yayılım etkisinin hesapladığımızda en az Mart ayına kadar %50'yi aşan bir enflasyon öngörülüyor. Bakan Nebati'nin konuşmalarında kur korumalı mevduat türünde çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğünde 126 milyar Türk lirasını geçtiğini, bunun da yaklaşık %15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiği ifade edildi. Dolar Türk lirası kuru doların küresel bazda sert düşüş yaşamasının ardından sınırlı geri çekilirken
yükseliş eğiliminin de devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %0,31'lik değer kazancı ile 2070 seviyesinden kapatırken toplam işlem hacmi ise 40,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Belirttiğim gibi dolar Türk lirasının her ne kadar geri çekilse de bunun kalıcılık sağlamayacağını, çünkü FED'den beklenilen faiz artırımının hızlandırılacağıyla birlikte doların yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Dolar Türk lirası tarafındaki görüşlerim değişmezken yükselişlerin devam edeceğini ve dolar Türk lirasında kısa vadede bizim için önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan nokta 13,85 Türk lirası ve bu seviyenin kırılması halinde tekrardan yükseliş eğiliminin hız kazanacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi yükseliş eğilimini sürdürmeye devam etse de endeksin bugün 2053 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerini devam ettirebilir ve bu endeksin bu haftalık direnç noktası olarak karşımıza çıkan bölge olarak da 2150 seviyesi önemini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise üretici fiyat endeksi yani enflasyon verileri açıklandı. Aylık bazda üretici fiyat endeksleri %0,2 olsa da yıllık bazda üretici fiyat endeksi %9,7 ile beklentilerin altında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi buna rağmen 2010 yılından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Aylık bazda çekirdek üfe beklentiler dahilinde %0,5 olarak gerçekleşirken yıllık bazda üfe beklentilerin üzerinde %8,3 olarak yükselerek güçlü bir artış gerçekleştirdi. Çekirdek üfe kayıtlarının tutulduğu 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak rekor kırdığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri nihai mal talebi enflasyon azalırken nihai hizmet talebi enflasyonunda da artışların yaşandığını, enerji ve gıda fiyatları girdilerinde düşüşler yaşanırken havayolu hizmetleri, konaklama, makine ve teçhizat toptancılığı, teçhizat parçaları gibi hizmet girdilerinin yükselişin yaşandığı görüldü. Bundan sonraki aylarda baz etkisinin de devreye girmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksinde bir miktar yatay eğilim söz konusu olabilir. Dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilmeler yaşanırken bu sabah itibariyle tahvil faizlerinin %1,72 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebilirim. Dolar endeksi ise piyasalardaki verileri tam ters fiyatlamaya devam ederken gelen verilerin Fed'in piyasada beklenenden daha agresif tavır izleyeceğini bizlere gösterirken dolar endeksi kritik destek bölgesi olan 94,50 seviyesine kadar da geri çekildi. Bu bölgenin kırılıp kırılmaması doların küresel bazda değer kaybının devam edip etmeyeceğini de izlememiz bakımından oldukça önemli. Biz dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri hakkında görüşlerim değişmezken dolar endeksindeki yaşanılan düşüşü piyasaların zaman zaman kazanmak için oyalama taktiği olarak gördüğümü de belirtmek isterim. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş beklentimi korurken gelen verilerin ardından Fed yetkililerin konuşmaya devam etmesiyle Chicago Fed Başkanı Charles Evans enflasyonun yeterince hızlı bir şekilde gerilememesi halinde Fed'in 2022'de 4 tane faiz artırımı yapması gerektiğini söylerken politika yapıcıların faiz artırımına başlamayı Mart ayındaki toplantıda ciddi şekilde düşünmelerini beklediklerini ifade ederken Amerika Birleşik Devletleri borsalarında bilanço dönemi de başlıyor.
JP Morgan, Citigroup ve Wells Fargo gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırım bankaları bilançolarını açıklayacak. Dün borsalarda satış baskısı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri endeksi de günü satıcılı bir seyirde kapattığını söyleyebilirim. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Louis, Euro bölgesi enflasyonunda yaşanılan yükselişin düşünüldüğü kadar geçici olmadığını, ancak 2022 yılında yüksek seyredecek enflasyonun 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin altında kalmaya devam etmesinin büyük olasılıkla olmaya devam ettiğini belirtmesiyle Euro Türk Lirası'nda ve Dolar Türk Lirası'ndaki benzer hareketler sürmeye devam ederken kurdaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyleyebilirim. 15,70 Türk Lirası bölgesi Euro Türk Lirası için önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken bu bölgenin aşılıp aşılmayacağını da yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında 1825 dolar seviyesinde fiyatlamaları ile birlikte bu sabah itibariyle yükselişini sürdürüyor. Dün bir ara 1812 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşansa da Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki toparlanmanın yaşanmaması ve altın fiyatlarının yatay tahvil faizleriyle yukarı yönünü destekler nitelikte. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi verilerinde yakından takip ediyorum. 1800 dolarlık aşağıda kırılmadığı sürece geri çekilmelerde alış denemeleri bu seviyelere doğru çıkabileceği gibi yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altına teknik olarak baktığımızda 1830 dolar ve 1845 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1810 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kur ve ons altında yukarı yönlü hareketler sonrasında fiyatların ons altında 1825 dolar ve kurda 13,50 Türk Lirası civarında tutulması ile tekrardan 800 Türk Lirası seviyelerine doğru yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. Bugün her iki üründe de geri çekilmelerin yaşanabileceği gibi ama bu geri çekilmelerin sınırlı olacağını da söylemek isterim. Yükselişlerin de sınırlı kalması da muhtemel görünüyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 800 Türk Lirası seviyesi direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken 790 ve 785 Türk Lirası seviyeleri de yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.